Hadi gelin bugün sulama konusundan bahsedelim. Nerede hata yapıyoruz? Bitkilerimizi nasıl sulamamız gerekiyor? Neyine dikkat edeceğiz? Hangi faktörler önemli ve niye biz kök çürümesi yapıyoruz bitkilerimizde? Bu konulardan bahsetmek istiyorum bugün. Upuzun bir video çekmiştim. Bütün evdeki bitkileri sulamıştım sizlerle beraber. Ama bu videoda püf noktalardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak bahsetmek istediğim konu evin, bitkinin konumu. Ben şu an güney cephedeyim ve kış aylarında güney cephede içeriye daha fazla ışık giriyor. Böylece bitkilerim daha fazla aslında fotosentez yapıyor ve gelen güneş ışığı ve sıcak havadan kaynaklı olarak saksıları daha çabuk kuruyor. Bu yüzden bu cephede özellikle cama yakın olan, aydınlığı fazlasıyla alan, ışığı fazlasıyla alan bitkilerde topraklara ekstra önem veriyorum. Bitkileri ekstra fazla gözlemliyorum. Peki gelelim buraya. Yapay aydınlatma altında yetişen, büyüyen doğa çiçeklerim var burada. Her daim topraklarının nemli kalmasını seven bitkiler grubunda. Işıktan uzaklar ama yapay ışığın altında oldukları için gözün bunların da üstünde olması gerekiyor. Ama çok yoğun güneş ışığı, gün ışığı alan bitkiler kadar değil. Peki bunları ne yapacağız? Ne güneş ışığı alıyorlar çok fazla ne de yapay aydınlatma altındalar. İşte bunlara da ekstra önem göstermemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle en fazla kök çürümesi yaşayabilecek ihtimalde olan bitkiler bu bitkiler. Yani o zaman ne diyoruz? Evimizin ışığa ne kadar ulaşabildiği ve bitkiyi yerleştirdiğimiz konum sulama ile ilgili ekstra önem kazanıyor. Şimdi diğer şıklara geçelim. İkinci önemli kısım hangi bitkiyi suluyoruz? Toprağın nemli kalsın isteyen bir bitkiyi yoksa tamamen kurumasını isteyen bir bitkiyi mi suluyoruz? Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bitkimizin toprağının nasıl olmasını istediğini biliyor olmamız gerekiyor. Bu yüzden yeni bir bitki aldığımızda toprağıyla ilgili araştırma yapmamız gerekiyor. Nemli mi olsun istiyor, tamamen kurusun mu istiyor? Buna göre biraz sonra sulama çeşitlerini sizlere anlatacağım. Bir diğer konu ise toprak karışımımızın durumu. Yani toprağımızda yeterince drenaj malzemesi var mı? Özellikle büyük saksılarda bu malzemeler çok önemli. Pomza, perlit, ağaç kabuğu gibi gözenekliği arttıracak önemli materyalleri toprağımıza eklememiz gerekiyor. Yoksa yine kök çürümesinden muzdarip duruma gelebiliriz. İzlemediyseniz şu videoyu izlemenizi sizden rica ediyorum deyip devam edelim. Ve tabii ki en önemli kısım saksı boyutları arasındaki fark. Küçük saksılar daha çabuk kurumaya meyillidir. Hem bitkinin köklerinin suyu kullanmasıyla alakalı hem de küçük olduğu için daha çabuk kuruyacaktır. Ama büyük saksılar daha geç kuruyacaktır. Bu yüzden ne diyoruz her zaman? Daima toprağı kontrol ederek ve bitkinin ihtiyacına göre sulama yapmamız gerekiyor. Peki nasıl sulama yapacağız? Ona geçelim şimdi. Şimdi peki tamamen kurumasını istediğimiz topraktaki bitkilerin topraklarının tamamen kuruduğunu nasıl anlayacağız? Benim çok sevdiğim iki yöntem var bununla ilgili. Şimdi burada Ripsalis'imi elime almak istiyorum. Bu arkadaş toprağın tamamen kurumasını istiyor. Birinci yöntem alttaki drenaj deliklerinden parmağımı sokarak nem durumuna bakıyorum. Eğer delikler çok küçükse ve parmaklarımı sokamıyorsam içerisine birazcık size manyakça gelebilir ama bitkinin köklerini çok fazla rahatsız etmeden bu şekilde saksından çıkartıp toprağına bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu arkadaşı benim sulamam gerekiyor. Hadi seni sulayalım. Evet, özellikle bu tarz hassas köklü bitkiler için bu tarz bitkilerin listesini ekrana koyacağım. Alttan sulama yöntemini ben tercih ediyorum. Sebebi ise toprak kendi istediği nemi istediği ölçüde çekmeyi başarıyor. Böylece benim bir sorunum da kalmıyor. Toprak nemlendi mi, nemlenmedi mi? Onun içinde bir tane kap alıp içerisine tabii ki su dolduruyoruz. Saksının büyüklüğüne göre belki birkaç saat, belki bir gün, yeri geldiğinde eğer çok fazla susuz bıraktıysam bitkiyi bir gün tuttuğum oluyor. Özellikle sukulent ve kaktüslerde havada güzelse eğer yaz dönemindeysek suya ihtiyaçları varsa bir gün boyunca o kap içerisinde tutuyorum. Bu arkadaşa bakacağız şimdi nasıl içiyor suyunu.
Ama burada dikkat etmenizi istediğim bir durum var. Eğer tamamen toprağı kurumasını isteyen bitkilere bakıyorsanız ve çok uzun süre susuz bırakıyorsanız eğer bu da bitkinizin ölmesine sebep verebilir. O yüzden gözünüz daima üzerlerinde olsun. Topraklarını kontrol edin. Hele ki küçük saksı içerisindeyse ben bu arkadaşı ne yazık ki sulamayı çok fazla unuttum. Kök kuruması yaşadı. Umuyorum ki kendisine gelecek. Bir sürü yaprağını da budamak zorunda kaldım. Bakalım kendine gel, tamam mı? Peki toprağının tamamen kurumasını istemeyen bitkilerde neye göre sulama yapacağız? Öncelikle gene saksı büyüklüğü, konumu ve bitkinin çeşidi burada önemli. Bu yüzden her daim ya parmak yöntemi ya çubukla kontrol ya da toprak içerisindeki nemi ölçen bir makineyle kontrolünü yapabilirsiniz. Şimdi burada Alocasia zebrina var. Zebrina yani alokasyalar genellikle toprağın tamamen kurumasını istemeyen bitkilerden. Ben bunun sulamasını parmak kontrolüyle yapıyorum. Şimdi bunun saksısı bu boyutta. Eğer hele ki yaz aylarındaysak buraya kadar kuruduğu zaman evet ben artık sulamasını yapabilirim. Saksı altındaki deliklerden de kontrolünü yapıyorum. Nem azalmış mı azalmamış mı diye. Yaprakların aşağıya düşmüş olması burada değil. Yani bu ağırlık olduğu için, taşıyamadığı için yapraklarını aşağıya düşürüyor. Ama diğer bitkilerde yaprakların, en alt yaprakların özellikle böyle aşağıya düşüyor olması size suya ihtiyacı olduğunun bilgisini verebilir. Ama gene daima toprak kontrolüyle sulama yapacağız. Eğer sulamayı atlıyorsanız, böyle nemli kalması gereken bitkilerde ve diğerlerinde uzun süre susuz bırakıyorsanız, bitkilerin en alt yaprakları öncelikle sararıp solmaya ve dökülmeye başlarlar. Böyle bir durumu yaşıyorsanız ya düzensiz sulama yapıyor olabilirsiniz. Yani bitkinin ihtiyacına göre belli aralıklarla sulama yapmıyor olabilirsiniz ya da kökleri çürütmüş olabilirsiniz. Kök çürümesinden dolayı bitki ihtiyacı olan suyu alamıyordur çünkü kökler artık yok ortamda. Üçüncüsü ise kök düğümü yaşamış olabilir. Kök düğümü yaşadığında da şimdi kökler içeride o kadar fazla yer kaplıyor ki toprağın yüzdelik dilimi azalmış oluyor. Bu da toprak şimdi nemi tuttuğu için kökler artık suya ulaşamıyor. Bitkinizde bir sorun varsa önce tabii ki bitki zararlısı kontrolü, ikincisi ise toprağın, köklerin durumunu kontrol etmeyi asla atlamayın. Tamam. Geldik üstten sulama kısmına. Üstten sulama bildiğiniz gibi suyun üstten verilmesidir. Saksılarınız tabii ki söylememe gerek yok. Altında delik olan, drenaj delikleri olan saksıları kullanacaksınız. Bu çocuğu gene susuz bırakmışım ben. Toprağının her daim nemli kalmasını isteyen bir çocuk aslında Alocasia jactin. Suyun tamamen drenaj deliklerinden süzülmesini bekledikten sonra kabına, yerine yerleştiriyoruz. Ben mümkün olduğunca üstten sulamada bir kere değil 2 kere su veriyorum ki komple toprak nemlensin ve kökler suya ulaşabilsin. Şu konuya da burada dikkat etmenizi istiyorum. Eğer bitkimizin yaprakları toprağa yakın bir şekilde çok kombine bir bitki ise bu durumda lütfen yaprakları ıslatmamaya özen gösterin. Eğer hele ki hele ki evinizde havalandırılmış bir ortam yoksa bu yapraklarda mantar ve bakteriyel enfeksiyona sebep olacaktır. Gövdeye ve yapraklara olabildiğince uzaktan sulama yapmaya dikkat edin lütfen. Evet, bir diğer benim de çok sevdiğim sulama yöntemi ise hayat kurtaran, özellikle doğalarda toprağın nemli kalsın bitkilerde akıllı saksı yöntemini denemek. Bu arkadaşların çoğu akıllı saksıda. Gördüğünüz gibi alttaki ip toprağın içerisine gidiyor ve her zamanki gibi su koymayı unutmuşum ama aşağıdaki ana kaptaki sudan bitkimiz ihtiyacı olan suyu alıyor. Aslında alttan sulama yöntemi gibi düşünebilirsiniz bu durumu da ve bir şekilde bitkiler büyüyor. Bununla ilgili akıllı saksı yapımının ayrıntılı videosunu ise şuradaki videodan bulabilirsiniz. Bu 3 sulama yöntemiyle ilgili size özellikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Ayda bir, 2 ayda bir saksının büyüklüğüne göre bitkilerinizi üstten temiz suyla, besinsiz suyla yıkamayı unutmayın. Toprağınızın bazen üzerinde beyazlaşmalar görebilirsiniz. Bu kil bilyesinde de olur, küflenme gibi böyle. Ya da toprağın en altında da görebilirsiniz. Beyazlaşmıştır. Bu kirecin, tuzun birikmesinden kaynaklı oluyor. Bitki besinleri tuz ağırlıklı, tuz içerikli oluyor ki bitkiler bunları kullanabilsin. Eğer üstten toprağınızı, kil bilyenizi yıkamazsanız bunlar zamanla kökleri yakabilirler. Bu konuya da dikkat.
Peki sizler hangi sulama yöntemini kullanıyorsunuz ve seviyorsunuz? Bununla ilgili sorunlar yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız eğer lütfen yorumlarda buluşalım diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bay bay.